Tek bir objektifle her yere gitmeyi ve her ortamda her konuyu çekmeyi hepimiz isteriz. İşte bugün sizlerle konuşacağımız Sigma'nın 20-200 mm full frame makineler için yapılmış olan Tak-Gez tarzı objektifi tam da böyle bir objektif. Bu objektif 200 mm'ye çıkmasına rağmen gördüğünüz gibi oldukça kompakt ve bunun bir full frame uyumlu objektif olduğuna inanmak gerçekten zor. Ben objektifi öncesinde de test etmiştim. Sigma'nın BF kendi kamerasıyla test etmiştim. Bu Sony uyumlu versiyonu. Bir de L-mount uyumlu olanı var. Yani L-mount olanı zaten Sigma'nın kendi makinesinde kullanmıştım. İki farklı bayonet var. E-mount ve L-mount. Oldukça kompakt boyutlarda Contemporary sınıfında bir objektif, yani C logosu var üzerinde ve 20 mm'den 200 mm'ye kadar zoom yapabildiğiniz için genelde Tak-Gez diye tabir edilen objektiflerden. Yani full frame makinenin önüne bir tane objektif takıyorsunuz ve en geniş 20 mm'den 200 mm TL'ye kadar çıkabiliyorsunuz. Genel itibariyle bu tarz objektifler hep böyle 28-200, 28-300, 24-200 gibi oluyordu. 20 mm'ye inebilen en geniş objektif bu Sigma'nın objektifi. Açıkçası 20 mm'ye inince, 200 mm'ye çıkınca, yani 10x zoom yapınca ben objektifin çok soft çekeceğini, keskin olmayacağını vesaire düşünmüştüm. Ama çektiğim fotoğrafları görünce gerçekten şaşırdım. Bu objektif çok dengeli, çok iyi bir objektif. Zaten birazdan örnek görselleri, video performansını, otofokus performansını, keskinliğini, renklerini hepsini sizlere tek tek göstereceğim. Şimdi önce objektifin fiziksel özelliklerinden bir bahsedelim. Ondan sonra da detaylara geçelim. Objektif üzerinde dahili bir parasol ile geliyor. Şu şekilde parasoleyi çevirip ters takıp kullanabiliyorsunuz. Oldukça ince yapılı bir parasole sayesinde hem filtre kullanırken hem de çekimlerde kararma olmuyor. 20 mm'ye inseniz bile. Objektifin filtre çapı 72 mm. Bu da gayet ideal. Pek çok filtreyi kullanabiliyorsunuz. Oldukça ince bir manuel netlik halkası var ön kısımda. Onun arka kısmında da bu zoom halkası var. Zoom yapınca objektifin boyu epey uzuyor. Bu yönüyle biraz tuhaf görünüyor ama yani zaten genel itibariyle bu Tak-Gez tipi objektifler böyle oluyor. Siz hem 20 mm'de çekim yapıp hem de 200 mm'de çekim yapmak istediğiniz zaman böyle bir durum oluyor. Ama sonuçları mutlu edecek, yani onu birazdan anlatacağım. Burada AF, MF düğmesi var. Objektifi manuel olarak da kullanabiliyorsunuz. Manuel netleme halkası çok yumuşak hareket ettiği için çok kolay çalışılabiliyor. Onun alt kısmında da en geniş açıdayken objektifi kilitliyorsunuz. Böylece objektifin boyu uzamıyor. Taşırken rahat oluyor. Ama ani bir durum oldu, zoom yapmanız gerekti. Bunu çevirince hemen kilit açılıyor. Bunu beğendim. Yani amacı, buradaki gücü sadece objektifin taşırken boyunu uzatmamak. Ama bir şey oldu, hemen buradan çevirip zoom yapıp çekimi yapabiliyorsunuz. Size vakit kaybettirmiyor. Bu tasarımı beğendim. Onun haricinde herhangi bir tuş yok. Bir custom düğmesi olsa güzel olurmuş. Pek çok farklı objektiflerde bu custom düğmeleri oluyor biliyorsunuz. Buna yerleştirilmemiş olabilirdi diye düşünüyorum. Bir eksiden bahsedeceksek belki bunu söyleyebilirim. Tamamen metal bir bayonet var ve Sigma kalitesi. Burada contalar var. Objektifin tüm hareketli aksamlarında yine contalar var. Su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı bir objektif. Tabii ki hiçbir objektif gibi bu da su geçirmez değil ama yağmur altında rahatlıkla bu objektifle çalışabilirsiniz. Objektif bu kadar uzayabilmesine rağmen sadece 540 gram. Oldukça hafif sayılabilecek bir objektif ve tüm seyahatleriniz boyunca bunu rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Tek bir objektifle seyahat edebilirsiniz. Özellikle geziyor dolaşıyorsanız, sık sık yurt dışına seyahat ediyorsanız, sokak fotoğrafçılığı yapmak istiyorsanız tam size göre bir objektif. Objektifin diğer güzel noktası da şu. Bu objektif 28 mm ile 85 mm arasında makro çekim yapabiliyor. Özellikle 28 mm'de 16,5 santimetreden netleyebiliyor. Bu minimum netleme mesafesi gerçekten muazzam. Yani parasoleyi neredeyse objeye değecek kadar yaklaştırabiliyorsunuz. Çünkü objektifin de bir boyu var. 16,5 santimetreden 1/2, yani yarı yarıya makro çekim yapabiliyorsunuz. Ve işte diğer 35 mm'lerde, 50 mm'lerde de yine büyütme oranları oldukça iyi.
En yüksek büyütme oranı 1/2. Zaten örneklerde görüyorsunuz bu objektifle makro tarzı çekimler yaptım ve gerçekten beni çok şaşırttı. Sanki böyle bir makro objektifle çekim yapmışım gibi güzel sonuçlar aldım. O yönüyle gerçekten bir tak gez objektifi olmuş. Yani sadece odak uzaklığı değişmiyor. Aynı zamanda size başka esneklikler de sunuyor. Çok yakından netleyebiliyorsunuz. Makro çekim yapabiliyorsunuz. 20 mm'de manzara çekimleri yapabilirsiniz. Çok geniş açı. 200 mm'ye geçip spor çekimleri yapabilirsiniz. İşte günlük hayatta uzak kaldığınız konuları çekebilirsiniz. Hatta biraz böyle park ve bahçelerde yakınınıza gelen kuşların da çok detaylı güzel çekimlerini yapabilirsiniz. Pek çok alanda kullanılabilecek çok güzel bir objektif olmuş. Şöyle güzel bir kutuyla geliyor objektifler. Bu Sigma'nın yeni kutu tasarımları oldukça güzel. Bir premium hissi veriyor size ve minimum malzemeyle objektifler çok güzel bir şekilde paketlenmiş oluyor. Şu an kutu açılışını zaten görüyorsunuz. Oldukça güzel bir kutu açılış deneyimi de sağlıyor size. Gerçekten kaliteli bir ürün aldığınızı hissediyorsunuz. Burada anlatmak istediğim önemli bir nokta şu yalnız. Buradaki beyaz Türkiye distribütörünün etiketi. Şimdi Türkiye'den Sigma objektif aldığınız zaman bu objektifin distribütörü bildiğiniz gibi Foto Pro. Sigma Türkiye Foto Pro olarak geçiyor. Foto Pro'nun bu sticker'ını görmeniz lazım aldığınız kutuda. Eğer siz bir Sigma objektif sipariş ettiniz. Evet, böyle bir kutuyla geldi. Bu beyaz üst kısmında 2 yıl garanti yazan, alt kısmında da Foto Pro logosu olan, bunu açtığınız zaman da bu etiket hemen parçalanıyor zaten. Bunu tekrar geri yapıştırma ihtimaliniz yok. Yani bunu birisi açıp tekrar geri yapıştıramaz. Açıldığı anda dağılıyor etiket, parçalanıyor. Ben maket bıçağıyla kestiğim için bu şekilde çok düzgün açıldı. Ve yan kısımda da yine Foto Pro distribütörü tarafından dağıtıldığını gösteren beyaz bir etiket var. Bunların olmasına özellikle aldığınız kutuda dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlar varsa orijinal distribütör garantili, Türkiye distribütörü garantili ürün almışsınız demektir. Ve 2 yıl boyunca bütün teknik desteklerden ve servis desteğinden yararlanabilirsiniz. Örneğin bu objektif Sony E-mount. Ben yarın bir gün Panasonic kullanmak istedim ya da Sigma'nın kendi makinesini kullandım. Bunu L-mount yapmak istiyorum. Mount değişimi bu objektifte de yapılabiliyor. Yani şu arka kısım bayonet değişiyor ve siz bunu artık L mount olarak kullanabiliyorsunuz. Bu tarz destekleri eğer garantili distribütör ürünü almazsanız yapamazsınız. Aynı zamanda mesela objektifte herhangi bir USB-C bağlantısı yok. Bunun için USB dock var biliyorsunuz. Ona takılıp bilgisayardan güncelleme yapılması gerekiyor. O yüzden bunu da yine serviste yaptırmanız gerekiyor. Yani yeni bir makine aldınız, objektifinizi makineye uydurabilmek için, güncelleme için dahi böyle bir servis desteğine ihtiyacınız var. Bunu yapabilmek için de işte böyle garantili ürün almanız gerekiyor. O yüzden bu etiketlere ve stickerlara dikkat edelim. Şimdi gelelim objektifin optik performansına, hızına, keskinliğine ve diğer hususlara. Şimdi bir defa objektifle dediğim gibi bol bol fotoğraf çektim. Öncesinde yaklaşık 2 hafta Sigma makineyle çektim. 2 haftadır da Sony makineyle çekim yapıyorum. Hatta Nikon makineyle de bu objektifi kullandım bir adaptör marifetiyle. Dolayısıyla neredeyse 3 farklı markada bu objektifi test etme şansım oldu. Her birisinde sonuçlar beni gerçekten etkiledi. Bir defa şunu net bir şekilde söyleyeyim. O objektifin ayırma gücü oldukça iyi ve çok güzel, çok dengeli sonuçlar veriyor. Ben bu tarz videonun başında da söylediğim gibi çok zoom yapan objektifler genelde çok soft çeker. Ama bu objektif çok dengeli. Yani tabii ki bir art serisi gibi ya da bir sport serisi gibi böyle jilet gibi keskinlik beklemeyin objektiften. Ama böyle soft çekiyor da diyemem. Oldukça dengeli. Yani o böyle net olmamış, çok %100 yaklaştırıyorsunuz. Hani net değil gibi, böyle tam keskin olmamış gibi öyle bir his vermiyor. Şu an örnek görüntüleri de görüyorsunuz. Oldukça dengeli ve hatta keskin diyebileceğim sonuç veriyor. Hemen hemen her odak uzaklığında veriyor bunu. Bu gerçekten çok çok başarılı. Yani bunu çok beğendim. Diğer taraftan renkler çok doğru. Renklerle alakalı bir problem görmedim. Genel itibariyle gördüğüm renkleri bu objektif sayesinde yakalayabiliyorum. Yani bir renk sapması
genel itibariyle görmedim. Bu noktada da çok başarılı. Ön mercek kısmında bir kaplama var. Böylece su damlaları, toz vesaire hemen uzaklaştırılabiliyor bir pompayla. İçerideki ışık kırınımı da çok güzel bir şekilde dengelemişler. Yani gün batımını çekerken, ters ışıkta çekim yaparken içeride çok fazla parlama olmuyor. Parlamaları çok güzel bastırıyor ve dengeli, tatlı böyle haleler oluşuyor. Bu fiyat bandında bir objektiften de onu beklemiyoruz ama oldukça iyi dengelediğini söyleyebilirim. Dolayısıyla ters ışıkla çalışırken de rahatlıkla çalışabiliyorsunuz ve güzel etkiler elde edebiliyorsunuz. 16,5 santimetreden netleyebildiğini söylemiştim. Örneklerde gördüğünüz gibi bu makro çekimlerde de keskinlik ve detay oldukça iyi. Yani yarı yarıya makro olmasının verdiği avantajla objektif gerçekten keskin çekim yapıyor. Yani siz bir taraftan da böyle işte bir ürün çekimi yapacaksanız, bir takım detayları çekmek istiyorsanız bu objektifi yine kullanabilirsiniz. Diğer taraftan objektifte 9 tane diyafram bıçağı var. Bu sayede de oldukça güzel bokehler üretebiliyor. Arka planı gayet güzel bir şekilde yumuşatıyor ve güzel dairesel bokehler elde edebiliyorsunuz. Diyafram tabii ki f2.8, f1.4 gibi olmadığından dolayı arka plan çok fazla full'ü yapamıyorsunuz ama objektifin şöyle bir güzelliği var. İşte 85 mm'den sonra 200 mm'ye doğru gittikçe de teleye çıktığınızdan dolayı yine arka planı full'ü yapabiliyorsunuz. Bu da diğer bir avantajı olmuş. Yani bokeh noktasında da oldukça iyi bir performans yakaladım. Objektifin içerisinde HLA isminde bir motor var. Bu motor çok sessiz çalışıyor, hızlı ve tutarlı AF yapıyor. Yani ben otomatik netleme sırasında herhangi bir ses duymadım. Hem video çekerken hem fotoğraf çekerken sessiz, hızlı ve kararlı netleme yapıyor. Özellikle böyle arama dediğimiz hareketi bastırıyor. Video çekimlerinde aramayı hiç yapmıyor. Fotoğraf çekimlerinde de çok hızlı netliyor. Yani genel itibariyle artık son dönem objektiflerin otofokus performansları çok çok iyi. Bu HLA motorun tabii hızlı ve sessiz olması ayrı bir avantaj. Bu arada video demişken objektifi ben video noktasında da test ettim. Video çekimlerinde çok rahatlıkla ve keyifle kullanabilirsiniz. Zaten videoda böyle çok ciddi anlamda bir keskinlik beklemediğimiz için hikaye anlatımında çok esnek oluyorsunuz. Çünkü 20 mm'den 200 mm'ye tek bir objektifle bir sürü hikaye çekebilirsiniz ve video tarafında size çok büyük avantaj sağlıyor. Aynı zamanda da soluma minimum objektifte, yani neredeyse yok gibi. Şu an örnekte de görüyorsunuz, yani böyle manuel netlik yaparken bile bu soluma dediğimiz kadrajdaki ciddi değişimler olmuyor. Bunu çok iyi bastırmışlar. Yani böyle bir objektiften bu kadar performans açıkçası beklemiyordum. Yani tekrar şaşırdığım bir noktada bu oldu. Soluma başarısı çok çok iyi. Zaten konu arama yapmıyor otomatik netlemede. Konuyu buluyor ve bulduğu yerde kalıyor. Yüz göz AF sistemine, işte obje ve nesne takip sistemlerine Sony'nin tamamen ayak uydurabiliyor. Gayet kararlı bir şekilde çalışıyorsunuz. Dolayısıyla yani işini çok düzgün yapan, fiyat performans anlamında çok çok iyi bir objektif ve full frame'de böyle bir objektifi açıkçası değerlendirin derim. Genel itibariyle bu objektifi kimler kullanmalı? Biraz oradan bahsedeyim. Yani videonun genelinde de aslında söyledim. Hemen hemen herkes bu objektifi kullanabilir. Özellikle fotoğrafçılıkta yeniyseniz ve full frame bir makine aldıysanız sadece bir tane objektifle en az malzemeyle gezip dolaşmak ve her şeyi çekmek istiyorsanız bu objektif bence tam size göre. Çünkü diğer eski objektifler gibi soft çekim yapmıyor. Keskinliği, performansı iyi ve her zaman yanınızda taşıyabilirsiniz. Her odak uzaklığında çekim yapabilirsiniz. Onun haricinde sokak fotoğrafçıları tercih edebilir. Videographerlar tercih edebilir. Etkinliklerde, organizasyonlarda, konserlerde yine çekimler yapabilirsiniz. Çocuklarınızın mezuniyetinde, etkinliğinde, spor karşılaşmalarında hemen hemen her alanda çekim yapabilirsiniz. Manzara fotoğrafçılığı yapabilirsiniz vesaire. Yani çok geniş bir kullanım alanı var. Objektifin az önce söylediğim o kısık diyaframı bir eksi olabilir belki. O da az ışıklı ortamlarda ama zaten böyle bir objektif f2.8 gibi açık diyaframa sahip olsaydı hem fiyatı çok ciddi artardı hem boyutları artardı. Yani burada tam optimum bir objektif var. Onun dışında da bu objektifin ben eksi bir tarafını göremedim. Dediğim gibi şaşırtan bir performans gördüm hatta. Videonun başında söyledim, bir custom düğmesi olabilirdi. Ama o da çok elzem değil. Artık makinelerin üzerinden her şeyi yapabiliyoruz. Evet, genel itibariyle bugün sizlerle Sigma'nın 20-200 mm objektifini
konuştuk. Ben dediğim gibi 3 farklı marka üzerinde objektifi test ettim ve beklediğimin üzerinde bir performans aldım. En az maliyetle en yüksek faydayı almak istiyorsanız açıkçası bu objektife bir göz atın derim. Ben şahsi olarak tavsiye ederim çünkü objektifi beğendim. Zaten Sigma optik noktada oldukça başarılı ürünler ortaya koyuyor. Bu Japon mühendisliğiyle yapılmış tatlı objektifte boyundan büyük işleri yapıyor yani. Gerçekten kaliteli bir objektif olmuş. Genel itibariyle durum vaziyet bu. Merak ettiğiniz şeyler varsa da onları yine yorum kısmında belirtirsiniz. Orada tartışırız. O zaman videoyu burada noktalıyoruz ama videoyu kapatmadan önce bir kontrol edin. Eğer kanala abone olmadıysanız abone olursanız memnun olurum. Videoyu beğendiyseniz de beğenip paylaşıp ve en az 3 defa hype ederseniz sevinirim. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.